Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır şahane bir cevizli ev baklavası tarifiyle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ev baklavası nasıl yapılır? Tüm detaylarını tarifimin içerisinde bulabilirsiniz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Baklavanın hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 bardak ılık suyumu ilave ediyorum. Hemen üzerine 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Hemen ardından 1 paket kabartma tozunu içerisine 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi içerisine ilave ediyorum. Şöyle aktifleşmesi için hemen bir miktar kenarda bekleteceğim. Eklemiş olduğum malzemeleri de şöyle bir karıştırıyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir çimdik de tuz ilave ettikten sonra kabartma tozu karışımını hemen içerisine ilave ediyorum. Malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra artık azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim su bardağıdır. Tarifte toplamda 4,5 su bardağı kadar un ilavesi yaptım. Sizlerin kullanacağınız unun miktarı, unun kalitesine göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Sizler azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin ununuzu. Baklava hamuru yapmanın en önemli püf noktalarından biri mutlaka hamurunuzu çok iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Hamur yoğurma kabında bir süre bu şekilde hamurumu yoğurup toparladıktan sonra hamurumu masaya alıyorum. Masada da bir 5-6 dakika kadar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamur pürüzsüz bir kıvama gelene kadar, özlü bir kıvama gelene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi hamur kıvamını aldı. Gayet çok güzel bir şekilde hamur kıvamını aldıktan sonra şimdi hamurumu hamur kesme aparatıyla parçalara böleceğim. Toplamda 6 tane beze elde ediyorum. Bu kısmı tamamen masanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Bezeleri tek tek açacağımız için eğer masanız küçükse bezelerinizi de daha küçük tutabilirsiniz. Tüm hamurlarımı bezeledikten sonra hemen kenara nişastamı aldım. Ben buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bezelerin tamamını gördüğünüz gibi nişasta karışımının içerisine buluyorum. Daha sonra merdane yardımıyla hazırlamış olduğum hamurları teker teker açacağım. Pasta tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde hamurlarımı teker teker büyütüp hemen kenara alıyorum. Hamurların tamamını açtıktan sonra buzdolabında bekleteceğim için uygun bir borcamın içerisine hamurlarımı teker teker alıyorum. Aralarına bir miktarda nişasta serpiştiriyorum. Her iki hamurun arasına da buzdolabı poşeti koymayı ihmal etmeyin. Bu şekilde her iki hamurun arasına da buzdolabı poşetini aralarına koyuyorum. Buzdolabında en az 4 saat, eğer vaktiniz varsa bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde hamurlarınız daha güzel bir şekilde açılacaktır. Hamurların tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra bu aşamada hamurların hava alıp kurumaması gerçekten çok önemli. Hemen üzerini streçle kaplıyorum. Dediğim gibi buzdolabında en az 4 saat, vaktiniz varsa da bir gece mutlaka muhafaza edin.
hamurlarınız bu şekilde çok güzel bir şekilde açılacaktır. Hamurlarımı bir gecenin sonunda artık buzdolabından aldım. Oda sıcaklığına geldikten sonra bir 10 dakika kadar bekleyin ve daha sonra oklava yardımıyla hamurlarımı teker teker açma işlemine başlıyorum. En başta yeteri kadar nişasta kullanabilirsiniz. Baklava hamurlarını mutlaka nişasta ile açın. Dediğim gibi ben buğday nişastası kullandım. Eğer dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Baklava hamuru açarken yapmanız gereken birkaç püf noktasından bahsetmek istiyorum. Baklava hamuru için ortam sıcaklığı gerçekten çok önemli. Pencereleriniz falan açıksa mutlaka pencerelerinizi kapatın. Kuru ve serin bir ortam gerekiyor baklava hamuru açmak için. Ve olabildiğince baklava hamurlarınızı çok iyi bir şekilde açın. Ne kadar hızlı açarsanız baklavalarınız bir o kadar da hızlı açılır ve sizi de yormaz. İlk baklava hamurunu açtıktan sonra yedekteki oklavama sardım ve hemen kenara aldım. Bu şekilde tüm baklava hamurlarımı yedekteki merdanenin içerisine saracağım ve hemen ikinci hamurumdan da devam ediyorum. Baklava hamuru açarken hamuru gördüğünüz gibi kenarlarına baskı uygulayarak açıyorum. Ortasına baskı uygulamanıza gerek yok. Zaten hamuru her açma aşamasında ortası inceleyecektir. Sizlerin de gördüğü gibi iki elimle yanlara baskı uygulayarak çok hafif bir şekilde hamur çok kolay bir şekilde açılıyor zaten. Baklava hamurumu açarken beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tariflerimi sevdiğiniz kişilerle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Hamuru açarken en önemli püf noktalarından bir diğeri ise hamuru olabildiğince ince açmanız gerekiyor. Hamuru ne kadar ince açarsanız emin olun baklavalarınız da bir o kadar lezzetli olacaktır. Altı hamurumun da tamamını açtıktan sonra oklavaya sarmıştım. Şimdi gördüğünüz gibi en son yaptığım hamurun üzerine 5 yufkamı da gördüğünüz gibi üzerine yerleştirdim. Kullanacağım tepsimin boyutuna göre bıçak yardımıyla hamurlar bir miktar daha tepsiden biraz daha büyük olacak şekilde gördüğünüz gibi kesiyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen kenar kısımlarında gördüğünüz gibi kesiyorum. Alt tabanına olacak şekilde kenar kısımlarını tepsimin içerisine yerleştireceğim. Tepsimin boyutunda kestiğim baklava hamurlarını oklavaya teker teker sarıp kenara alacağım. Bu şekilde baklavamın en üst kısmında hazırlamış olduğum sardığım baklava hamurlarını bu şekilde kullanacağım. Baklava hamurunun kenar kısımlarını gördüğünüz gibi tepsimin içerisine düzgün bir şekilde yerleştirmeye başlıyorum. Hamurun kenar kısımlarını bu şekilde tepsime yerleştirdim. Yarısını olacak şekilde. Ben baklavamı cevizli olarak hazırlayacağım. 250 gram cevizi rondodan geçirdim. Hafif dişe gelecek şekilde, çok ince olmayacak şekilde rondodan geçirdikten sonra gördüğünüz gibi baklavamı hamurumun her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Kalan kenar kısımlarını da tekrardan tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Hamurların tamamını tepsime dizdikten sonra oklavaya sarmış olduğum hamurları da tepsimin üzerine ilave ediyorum.
Aralarına tereyağı sıvı yağ karışımından ilave ediyorum. 200 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Oda sıcaklığına geldikten sonra tereyağını eritirken mutlaka üzerindeki köpüğünü alın. Hamurların tamamını tepsiye dizdikten sonra bir bıçak yardımıyla kenar kısımlarını içe doğru böyle bastırarak kenarlarını düzeltiyorum. Bir bıçak yardımıyla artık baklavamın şeklini veriyorum. Siz dilediğiniz şekilde baklavalarınızı kesebilirsiniz. Baklavamı dilimlerken bu aşamada fırınımı da ayarladım. Mutlaka fırınınızı önceden ısıtın ve ayarlayın. 150 derece olacak şekilde alt üst ayarda baklavamı bu şekilde pişireceğim. Baklava hamurunu pişirirken lütfen çok yüksek derecelerde değil, olabildiğince en düşük derecede içini çeke çeke ağır bir şekilde baklavalarınızın pişmesi gerekiyor. Eğer çok yüksek derecelerde pişirirseniz baklavanızın dış kısmı hemen pişer ve içerisi hamur kalır. 150 derece olacak şekilde neredeyse 1 saat kadar baklavamı bu şekilde pişirdim. Baklavanın tamamını dilimledikten sonra hemen üzerine kalan yağ karışımını baklavanın her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. 200 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine oda sıcaklığına geldikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. Dilerseniz tamamen tereyağlı da yapabilirsiniz sıvı yağ kullanmadan. Tereyağının tamamını sürdükten sonra bıçak yardımıyla kesmiş olduğum yerlerden tekrardan üzerinden bir geçiyorum. Yağın her tarafına ulaşabilmesi için ve daha sonra artık pişmesi için baklavamı fırına götürüyorum. Baklavam fırında pişerken hemen baklavanın şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 5 su bardağı toz şekerin içerisine 5 su bardağı kadar su ilave ettim. Bu şekilde çırpıcı yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Yüksek ateşte kaynayana kadar kaynamaya başladıktan sonra da ocağımın altını kısıyorum. Tam 20 dakika olacak şekilde şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Baklava yaparken gerçekten şerbetin kıvamı oldukça önemli. Şerbetiniz ne çok koyu ne de çok akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Bu aşamada tatlımız sıcak, şerbetimizin de aynı şekilde sıcak olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şerbetin kıvamını sizlere daha yakından göstereyim. Ne çok akışkan ne de çok koyu bir kıvamda. Gördüğünüz gibi baklavamı fırından aldım. Baklavam sıcak, şerbetim aynı şekilde sıcak. Hemen üzerlerine kepçe kepçe şerbetimden ilave ediyorum. 2-3 saat kadar sonra şerbetin tamamını çekecektir. Üç 4 saat kadar sonra gördüğünüz gibi
Baklavam şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Servis için üzerlerine Antep fıstığıyla süslüyorum. Görüntüsü, lezzeti gerçekten muhteşem, şahane bir cevizli ev baklavası hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Şerbetini tam olarak çeken, kıyır kıyır, gerçekten şahane bir cevizli ev baklavası tarifi. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz bayram baklavası olarak da gerçekten hazırlayabilirsiniz. Tarifime son derece güveniyorum. Vermiş olduğum tüm püf noktalarına uyarsanız eminim sizler de bu şekilde şahane bir baklava hazırlayabilirsiniz. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Tarifimle ilgili kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten çıtır çıtır, altı üstü çok güzel bir şekilde pişmiş. Herhangi bir hamurlaşma meydana gelmedi. Dediğim gibi verdiğim tüm püf noktalarına uyarsanız eminim sizler de çok güzel baklavalar hazırlarsınız. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.